Karşınızda biyolog, sinir bilim uzmanı, akademisyen, araştırmacı yazar, gezgin ve rockçı Profesör Doktor Sinan Canan. Her seferinde çıkıp bir daha giresim geliyor valla. Teşekkür ederim arkadaşlar. Sağ olun, var olun. Sevgili dostlar, Sinan Canan'ın Açık Beyin'e tekrar hoş geldiniz. Her cumartesi akşamı olduğu gibi NTV ekranlarında yine sizlerle ve tabii ki sevgili stüdyo konuklarımızla tek konumuz olan insandan bahsetmeye devam edeceğiz. Bu konu her zaman stüdyo konuklarımızda güzel oluyor. Siz de burada olmak istiyorsanız çok kolay. Hemen açıkbeyin.com böyle NTV adresindeki katılım formunu doldurarak başvurabilirsiniz. İlk müsait zamanda inşallah stüdyomuzda sizleri de ağırlamak isteriz. Çünkü stüdyo konuklarımızın katkıları konuları her zaman bambaşka yerlere götürüyor. Bugün efendim 95. bölümümüzle inşallah karşınızda olacağız. 95 bölümdür. Vallahi kaç kitap olacak malzeme çıktı. Onlar sayesinde. Ama diyorsanız ki gelemiyorum, uzağım. O zaman da aynı sayfada bir Sinan Canan'a soruyorum bağlantısı var. Onu tıklayıp bütün istek, dilek, soru ve önerilerinizi bize gönderebilirsiniz. Biz büyük bir merak ve ilgiyle onları okuyoruz. Bu arada gerçekten çok güzel mesajlarınız geliyor. İlginiz, desteğiniz ve takibiniz için tekrar çok teşekkür ediyorum efendim. Bugünkü bölümde de yine insan hayatının özellikle hani şu anda bizzati içinde yaşadığımız günlük hayatımızın en önemli sorunlarından bir tanesini biraz yine bir nörobilimsel, nöropsikolojik ve biyolog perspektifiyle masaya yatırarak başlamak istiyoruz efendim. Affetmeyi konuşacağız. Affetmek bir yırtma taktiği mi yoksa çok hani böyle yüce bir şey mi, bir savunma mekanizması mı? Ve acaba affetmek bizimle mi alakalı yoksa karşıda o affettiğimiz kişiyle mi alakalı? Hazırsanız bu netameli konuya beraber gireceğiz efendim. Affedemeyenler bilir. Takılır o kafanıza, gece uykunuzu böler, sabah kalkar kalkmaz aklınıza düşer. Ne yapınca affetmiş oluyoruz aslında? Bırakmak hocam. Balon gibi. Anlamak diyebilir miyiz hocam? Anlamaya da gerek var mı acaba? Kabullenmek. Bir alkış. Şimdi bunların hepsini bir araya getirdiğinizde arkadaşlar beyin çok mesai harcıyor görüyorsunuz ama kolay bir iş değil. Evet, çok alkış geldiğine göre konu ilgi çekti gibi bir hissiyatım var. Affetmekte zorlandığınız bir durum var mı ya geçmişinizde? Şöyle var diyenlerin ellerini bir görebilir miyim? Affetmekte biraz zorlanıyorum. Vardır ya insanlarda bazen ama bu çok böyle ponçik bir ekip, bugün çok affedemeyen yok gibi aramızda sanki. Birkaç tane var. Ama böyle bazen bir konuya takılırız. Yani her ne kadar deser ki ya unut geç işte gitsin, unutamayız bazen. Orada böyle bir asılı kalır o mevzu. Affetmek terimi toplumsal algısı açısından nasıl bir terim, önce bir onu düşünelim isterim. Affetmek yüce bir şey değil mi? Yani böyle güçle, iradeyle, kontrolle falan ilgili kafamızda tınlıyor. Dolayısıyla affetmek aslında iyi olduğunu bildiğimiz bir şey. Ama çoğunlukla belki nasıl yapacağımızı bilmiyoruz. Belki affetmenin tam ne demek olduğunu anlayamayabiliyoruz. Birkaç tane karışan terim var. Başlamadan önce bir onları hatırlatayım. Bir tanesi affetme sanki böyle ne yapalım oldu, yapacak bir şey yok, teslim ol, geç gitsin gibi bir şey gibi algılanıyor sanki. Bu pek iyi bir şey değil. Hatta insan için ciddi sakıncalı olabilir. Çünkü oradan tecrübe devşirmemizi engelleyebilir. Unutmak, yani hiç olmamış gibi yapmak. Bu hafızası olan bir canlı için açık ki sakıncalı bir şey. O yaşadığımız şey her neyse ondan bir şey öğrenmemiz lazım. Ama ilk şart onu unutmamamız lazım. Daha da fenası ya bana bunu yaptı ama ben de hak ettim kardeşim diye bir yere çeviriyorsanız işi. Yani affetmek yerine karşı tarafa haklı çıkaracak bahaneler bulup kendinizi dövüyorsanız mesela ya da koşulları ancak tersine çevirince rahatlayabiliyorsanız zihinde, bu da bir hayli zararlı olabilecek bir yaklaşım. Affetmek bunların hepsinin ötesinde. Baktım kitabi olarak ne diyorlar affetmek için? Çünkü bazı şeyleri tarif etmesi zor. Diyor ki birine zarar veren davranışa karşı kin ve intikam hissi yerine anlayış, azaltılmış kızgınlık ve ilişkiyi sürdürme eylemini geliştirme süreciymiş. Havalı bir tanım değil mi? Bir haksızlık var kesin, yani olmaması gereken bir şey var. Kızgınlık ve öfke gayet normal. Fakat bunu hem ölçülü bir düzeyde tutmak hem de bunu onarmak üzere
ilişkiyi devam ettirmek üzere bir zihinsel tavır değişikliğine gitme niyeti olarak tarif edilmiş. Kolay bir şey değil. Affedemeyenler bilir. Değil mi? Böyle takılır o kafanıza, gece uykunuzu böler, sabah kalkar kalkmaz aklınıza düşer. Mesela diyelim bir kişiyle alakalıysa o kişiyle ilgili iyi, onun için iyi bir haber aldığınızda sinirlenirsiniz. Mesela affedemediğinize böyle bir kıyak yapılmıştır, bir artı bir şey yaşamıştır o. Ona mesela tahammül edemezsiniz. İçinizde kıskançlığa benzer, öfkeye benzer bir takım hisler kabarır. Halbuki bunun kime zararı var? Yani affedemediğiniz zaman bir kin, öfke, nefret ilişkisiyle herhangi bir kişiye, kavrama, bir tarihsel olaya bağlı olduğunuzda aslında tek zarar gören kişi var. O öfkeyi, o kini hisseden kişinin kendisi. Dolayısıyla sadece buradan bakarak affetme dediğimiz ameliyenin o öfkeyi falan hisseden kişi için lazım bir şey olduğunu hemen çıkarabiliyoruz. Çünkü siz ne kadar affetmezseniz etmeyin, birileri orada bir şeyler yapmaya devam ediyor. Hayat akıyor yani ve olan biten size oluyor. Birazdan beyinsel olarak neler olduğunu göstermeye çalışınca affetmenin neden kolay olmadığını da anlayacağız. Mesela affedemediğimiz şeyler. Geçmişte biri bize haksızlık etti. En fazla olan o. Biri bizi rezil etti. Ne bileyim biri bizi zarara uğrattı. Biri bizi aldattı. Mesela bütün bu hadiselerle ilgili aklımızda sürekli, zihnimizde ve duygularımızda bir şeyler geziyor. Ben bunu hak edecek ne yaptım? O cezasız kaldı. İşte bir fırsatım olsa şöyle yapsaydım. Şimdi elime geçse böyle yaparım. Bak zamanı gelecek alacağım intikamımı falan filan gibi devamlı bir haksızlığa uğramaktan kaynaklı telafi etme isteği. Devamlı o cezalandırılmadığı için yaşanan içsel bir tehdit ve tamamlanmamışlık hissi ve devamlı ne yaparsanız yapın, yerken, içerken, uyurken, çalışırken sürekli sizi meşgul eden bir zihinsel kurtçuk gibi bir şeye dönüşüyor bu iş. Aşikar ki böyle sürdürülebilir bir durum değil bu. Yani uzun süre götürülemez ve uzun vadede kinin, nefretin, öfkenin bize neler yaptığını, yani olumsuz duygulanımların bizde neler yarattığını daha önce çok konuştuk. Bir kere kronik stres diye bir şey yapıyor. Vücudumuz iflas ediyor. Mesela burada birkaç arkadaşım vardı affedemeyen. Neyi affedemediklerini sormayacağım tabii. Muhtemelen çok özel bir şeye girer ama şöyle bir zihinsel idman yapsak. Mesela hakikaten affı zor, telafisi zor bir şey yaptı bize birisi. Bu çok ağır bir şey de olabilir, fark etmez. Onu affedip zihnimizde özgürleştiğimiz zaman nasıl hissedeceğimizi hiç düşündük mü? Yani onu böyle bir bıraktık, artık işte Allah'a havale ettik falan diyorlar ya. Ama böyle unutmadan, yani onu oraya kaydedip ben artık bu yükten kurtuluyorum ve bir şekilde nasıl yapacağımı bilmiyorum ama varsayalım affettim. Nasıl bir halde olurdu insan? İlk başta şunu fark ediyoruz. Gerçekten bir özgürleşme, gerçekten bir rahatlama. Yani arzu edilir bir durum var orada. Dolayısıyla sadece o duruma nasıl gideceğimize bakacağız. Bir söz isteyen vardı. Halis'ciğim bir mikrofon alalım. Merhaba hocam. Uzman psikolog Halis Beyputzade, adli tıp doktor öğrencisiyim aynı zamanda. Harika, hoş geldin. Hocam, affetmek insanlarda kaygı ve stresi azaltır ve öz saygıyı artırır. Aynen. Aynı zamanda o konuyla ilgili duygusal yükten arınmamıza neden olur ve ruhsal iyileşmeye yol açar. O zaman peki burada affetmek mi yoksa affedilmek mi daha zor olabilir? Affetmek, affedilmek. Affedilmek bence bizim elimizde olan bir şey mi? Onu çok bilemiyorum işte. Burada konuşacağımız konu, çünkü affetmek kötü şeyler hisseden insanın yapması gereken zorlu bir süreçler dizisiyle alakalı. Onun dışında affedilen zaten hani karşı taraf eğer böyle bir süreçten geçiyorsa inşallah onun, bu arada gerçekten affedilmeye ihtiyaç duyan bir cürümü işleyen birinin de kendi anlamında başka yaşadığı sıkıntılar muhtemelen var. Çünkü birinin hakkına girdiğinizde o kişi mağdur oluyor, bir türlü affedemiyor falan ama karşı tarafta, yani o hak yiyen de hiçbir zaman işler öyle zannettiğimiz gibi güllük gülistanlık olmuyor. Biraz karma, kader falan böyle bir şey yani hayatta. Orada da devamlı bir rahatsızlık. Mesela devamlı acaba benden bir intikam alır mı? Bu döner gelir beni bulur mu? Arkada ceset bırakmak diye bir şey var. Yani arkada böyle tamamlanmamış, sizden nefret eden, sizi böyle size karşı diş bileyen birilerini bırakmak hayat için iyi bir yatırım değil tabii ki. Orada da kendince bir rahatsızlık var ama bizim buradaki esas bence odaklanmamız gereken konu hepimizin hayatını yiyip bitiren,
çoğumuzun fark etmediği, şimdi biraz önce birkaç arkadaşım el kaldırdı ama hepinizi şöyle derinlikli bir psikoterapi seansına alsak arkada neler çıkar? Zamanında bana bunu yapmayalar da ben de böyle olmazdım falan. Affedemediğimiz neler var? Bir kere affetmeyi bir başka kelimeyle karşılayacak olsak, yerine bir başka kelime kullanacak olsak, aklınıza gelen bir kelime var mı? Ne yapınca affetmiş oluyoruz aslında? Bir mikrofona değil, duyulmuyor. Bırakmak hocam. Bırakma. Bırakmak. Nereye? Salmak. Balon gibi. Salmak olabilir. Başka? Bir mikrofon yukarıda alabiliriz. Merhametli olmak bence. Yani hem Merhamet ne demek? affetmenin yanında yani karşı tarafın hata yapabileceğini kabul etmek, biraz Ama daha düşün, empati canına kurarak bunu okumuş, malını gerçekleştirmek. çalmış, ne bileyim birini öldürmüş, birine merhamet etmek. Bence ama o zaman affetmeyi tek bir çatı altında tanımlayamayız. Belli dalları var. Tabii, Yani merhamet etmek bunun farklı bir boyutu. Evet. Hani dediğiniz gibi çok büyük suçlar, affedilmeyecek hatalar da olabilir. Hani Peki bir farklı kelime bakış açısı düşünsen, var olabilir. yani bütün bunları kapsayacak başka bir kelime var mı? Mesela şöyle bir şey demişti Bilge'nin biri zamanında, ben hatırlıyorum. Erik Fromm'du yanılmıyorsam. İnsanların tamamı ellerinden gelenin ve yapabileceklerin en iyisini yaparlar. Daha iyisini yapabilselerdi yaparlardı. Şimdi zulüm gördüğünüz, haksızlığa uğradığınız birini düşünün. Eğer o insan daha iyisini gerçekten yapamayacak durumdaysa, buna muktedir değilse, ne yapmış oluyorsunuz tam bu noktada? Affetmeden hemen önce. Bakın, bir şey yapmış oluyorsunuz. O kişi daha iyisini yapamıyordu ki. Bir mikrofon alalım oraya. Geliyor galiba, evet. Anlamak diyebilir miyiz hocam? Anlamaya da gerek var mı acaba? Anlamasanız bile Kabullenmek. bir alkış. Arkadaşlar, affedememenin altında ne var? Kabullenmemek var. Bana ne, niye bana oldu? Ona da olsun, hatta bin beter olsun. Halbuki kabul, teslim olmak değil. Bu böyledir tespitini yapmak. O öyle olmasın diyerek onun öyle olmayacağını beceremeyeceğinizi fark etmek. Olduğunu kabul etmek, bundan sonra ne yapacağımıza bakmak. Bak psikolojide kabul ve adanmışlık terapisi diye, işte İngilizcesi ACT olan bir terapi var. Sırf bunun üzerine çalışıyor temel mantığı. Şimdi şu anda olanı ve geçmişte olmuş bitmiş her şeyi kabul et ki, bu böyle oldu, teslim et ki, bundan sonra ilerleyebilelim. Hayatımızda artık bir şey yapar hale gelelim. Aslında affetmekle kabullenmek arasında, kabul etmek arasında çok ciddi bir ilişki var. Böyle bakınca nasıl geldi kulağınıza? Şimdi kabullenmemek tuhaf bir şey değil mi? Ya Sinan Canan böyle yani, ne yapayım, daha uzun daha kısa olamaz işte, bu kadar yani. Bunu kabul edersek iletişim kuruyoruz mis gibi. İşte hep verdiğim örnek, Sinan Canan'ın daha çok saçı olsaydı o da isterdi tabii. Ama yok, bu kadar işte. Bunu kabul ettiğiniz zaman her şey tamam, her şey olması gerektiği gibi, ne eksik ne fazla. Ama ben bundan bir zarar görmüşsem de bu zararda o kişi daha iyisini yapamıyorsa acaba ben daha iyisini nasıl yapabilirim? Kabul ettikten sonra daha iyisinin ne olabileceğini sorgulayabiliyorsunuz. Ama kabul olmadığı zaman ne oluyor? Hep bir hayaletle savaşmak, hep bir şeylerle güreşmek. O orada olmadığı zaman bile onunla uğraşmak gibi adeta bir lanete maruz kalıyorsunuz. Böyle deyince kötü oldu be. Değil mi? Yani aman affet gitsin be. Ama o kadar kolay değil işte. Affetmek kolay mı? Kolay mı affetmek? Size sorayım mı? Bir mikrofon alalım size. Affedemeyen biri var aramızda. Affettiğimi sanıyorum, affedip etmediğimi Ha, bilmiyorum. çok Sanıyorum. güzel. Sanıyorsunuz ama Emin tam değilim. emin niye olamıyorsunuz? Emin değilim çünkü aklınıza geldi mi? yok, etkilerini halen hayatımda yaşıyorum, her gün bir fiil. Etkilerini yaşıyorsunuz ve Evet. dönüp ondan dolayı diyorsunuz, değil mi? Suçlamıyorum ama çözemiyorum da. Ne hissettiğimi ben de Ama bu bilmiyorum. tam af gibi durmuyor. Yani tam Değil, kabul evet, edeceksiniz değil. ama o gelen etkiler nedeniyle lan olmasa da iyi Hayatımın olurdu sürekli gibi. içinde olan bir etkiyle yaşıyorum ve çözemiyorum bu sorun. Hani bundan sonra ne yapabiliriz dediniz. Bundan sonra ne yapabilirizin içinde debelenip duruyorum şu anda. Mesela bakın bu ifade, hani şimdi hepinizin zihninde muhtemelen bir sürü senaryo oluşuyordu. Ne olmuş olabilir acaba falan diye hepimiz zihin teorisi gereği orayı tamamlamaya çalışıyoruz ama ya mesela ben matematikte iyi değilim arkadaş. Matematiği sevemedim bir türlü, olmadı.
Lisedeki matematik hocam yüzünden. Tuhaf bir tipti. Geldiği gün ben nefret ettim ve hep içimde matematiğin M'si geçti mi bu uyanıyor. Ya o değil de şu geleydi derse onu affedemiyormuşum gibi geliyor bir türlü. Fakat sonra bu düşünce her geldiğinde ya benim matematiğim iyi değil ama biyolojide 10 kaplan gücündeyim. Belki o zaman matematiği çok sevsem bu program bile olmayacaktı düşünsene. Bunları yapamayacaktık, tanışamayacaktık, görüşemeyecektik. Ve o zaman geriye dönüp onun öyle olduğunu kabul ettiğimde ne oluyor biliyor musunuz? O hocaya da diyorum ki iyi ki varsın. Sen öyle olduğun için ben bugün bunu yaşayabiliyorum. İyi ki hepsi olması gerektiği gibi olmuşlar. İyi ki hepsi böyle olmuş. Dolayısıyla otomatikman kabullenme bir affediş getiriyor. Belki de olmayan ya da bizi sürekli zorlayan sonuçlarından ziyade şu anda gerçekten hayatta iyi ki var dediğimiz şeylere odaklanmak. Biraz bakış açımızı oraya çevirmek gerekiyor olabilir. Ne dersiniz? Tam da onu söyleyecektim. Şu anda üzerinde çalıştığım konu tevekkül ve teslimiyet. Harika. Her Şu gün anda bu mesela konuyla burada olduğunuzda ilgili memnun kas musunuz? geliştiriyorum. Şu anda memnun musunuz burada olduğunuzda? Çok memnunum. Endorfin, her şey salgılanıyor. Peki bir şey soracağım. Bak biz de seni çok sevdik ama geçmişteki o hadise olmasaydı bugün burada buluşur muyduk sence? Buluşmazdık. O zaman ona da bir teşekkür lazım. Teşekkür Abi ediyoruz. gevşedik değil mi? Gevşedik. Vay be. Yani aslında zihinsel olarak hikayeyi yazma biçimimiz her şeyi ne kadar etkiliyor. Mesela araştırıcılar diyor ki affetmek zor. Haklısınız. Affetmek çok zor. Neden? Bir sürü şey yapmanız gerekiyor affetmek için. Bir tane görselimiz vardı bizim şöyle gene bir beyinli meyinli onu bir gösterirsek. Bakın affetmek için 3 tane temel alanda çok ciddi efor sarf etmemiz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi bilişsel kontrol. Bakın yukarıda bilişsel kontrol alanları bir kere sizin duygularınızı, dürtülerinizi falan kontrol edebilmenizi sağlayacak bir fren mekanizması olarak işlev görecek. Coşup taşmayacaksınız, bir sakince düşünebiliyor olacaksınız. İkincisi, farklı perspektif alabilme, farklı yönden bakabilme. Biraz önce minik bir deneyini yaptık. O olmasa bugün olmazdı gibi. O perspektifi alabilmek için beyninizin hayal kurma merkezleri. Bakın şu renkli gördüğünüz her yer ismi cismi önemli değil. Affetme sürecinde makinede çalıştığı gözüken yerler. Yani beyin görüntüleme cihazında buraları çalışıyor. Bir de sosyal olarak şöyle bir şey yapmamız lazım. Aslında baştan beri onu yapıyoruz. Sosyal değerleme diye bir şey var. Ben affetsem ne olur, affetmesem ne olur? Yani bunun bana katkısı, eksisi, artısı ne olur? Burası da beynin ön tarafındaki o hesabi bölgeler tarafından biraz yapılıyor. Şimdi bunların hepsini bir araya getirdiğinizde arkadaşlar beyin çok mesai harcıyor görüyorsunuz ama kolay bir iş değil. Üzerinde çalışılması ve antrenman yapılması gereken bir mesele. Peki yıllarca hep nefret ettik, hiç affetmeyi düşünmedik. 30 yılımız böyle geçti. Bu sistemi devreye sokmak kolay mı zannediyorsunuz? 30 senedir yatıyor. 30 senedir yatan adamı spor salonuna götürebilir misin? Bir anda ağırlık kaldırtırabilir misin? Olmaz. Dolayısıyla hayatımızdaki küçük hikayeleri, küçük sorunları ufak alıştırma kaynakları olarak yapıp yavaş yavaş beynimi jimnazyuma gönderirsek, acık onu çalıştırırsak bunlar üzerinde. Mesela gün içinde ters bir şey mi oldu? Böyle olması gerektiği için oldu. Bunun bizim eski kültürdeki karşılığı ne? Vardır bir hayır. Değil mi? Mesela bunu diyebiliyor muyuz başımıza bir şey gelen? Bir hayır vardır elbette. Bir sevgili psikolog Ferhat Aydın'ın çok güzel bir örneği var bak. Bunu deneyebilirsiniz. Daha evvel bir programda da anlatmıştım. Arkadaşlardan çok deneyen olmuş. Tekrar hatırlatmakta fayda var. İşte arkadaşlarınızla bir yerde buluştunuz diyelim. İşte bir arabayı da park etmek zor. Uzak bir yere park ettiniz. 1 kilometre yürüdünüz. Neyse oturacağınız yere geldiniz. Tam işte yiyeceksiniz, içeceksiniz. Cep telefonunu arabada unuttuğunuzu fark ediyorsunuz. Hay Allah diye cep telefonunuzu almak için arabaya gidiyorsunuz. Tam arabanın önüne gelince anahtarı masada unuttuğunuzu fark ediyorsunuz. Tam bu anda, tam o anda kendinize ne diyorsunuz? Sesli söylemeyin. Tam o anda içinizden ne geçiyor? İçinizden geçen şeyler kendinizi algılamanızla ilgili çok net bir şey söylüyor size. Hay salak kafam diyorsa mesela birisi ki benim bir dönemim çok yoğun böyle geçti. Size çok salak denmiş olabilir dışarıdan. Bir süre sonra bunu benimsemiş olabilirsiniz. Ve o durumu kabullenmemekle ilgili bir isyan aslında bu.
Ama mesela şöyle olsa nasıl olur? Var mı bilmiyorum. Geldin, anahtar yok. Hayırlısı. Geri gidin falan. Tuhaf değil mi? Ama iyi mi? Çok iyi. İlla ki bir hayır vardır. Mesela bundan sonra masadan kalkarken daha dikkatli olayım kaydını düştün oraya. Bir öğrenme tecrübesi bir şey. Yani 1000 tane hayır çıkabilir buradan. Belki telefonu alsam bilmem ne olacak, başka bir şey olacak. Oraya gidince bir kazadan beladan kurtulacağım. Bilemezsin. Bunu böyle yormak, hikayeyi böyle yazmak insanın kendisiyle ilgili hikayeyi değiştirebilmesi anlamına geliyor. Bir daha böyle bir şey yaşarsanız bir bakın, olur mu? Tam o anda kendinize ne diyorsunuz? Hay Allah falan filan gibi. Buyurunuz efendim. Merhaba hocam, Aslı ben. Aslı merhaba. Şimdi biraz önce bir görsel vardı. Hatta o tekrar ekrana gelebilirse. Vallahi arkadaşlar bence bir daha koyarlar onu ekrana. Ee, Hiç sorun Ben olmaz. orada tam şeyi sormak istedim. Biraz da kendimize de girmeye başladık konuda. Kişi kendini affederken ya da başkasını affederken nörolojik olarak aynı yerler mi çalışıyor? Çünkü perspektif alma dediniz. Ya zaten perspektif buradayım, aynı yerdeyim. Emin misin? Hani bu Bak mesela mesela biraz önce Ayşegül'le konuşurken bir meseleyi bir açıdan anlatırken bambaşka bir açıdan da anlatabileceğimizi fark ettik ve mesele aslında bizimle ilgiliydi. Arkadaşlar kendimizle ilgili perspektifimiz o kadar çarpıktır ki daha evvel konuşmuştuk, hatırlayın. Hakkında en fazla yanıldığımız insanlar en yakınımızdaki insanlardı ve hakkında en fazla yanıldığımız insan da en yakın olan biz kendimizdik. Dolayısıyla kendimizle ilgili çok çarpık hikayelerimiz var. Yani ben mesela matematikten anlamam dedim ya biraz önce. Anlıyormuşum. Tabii sonra ben fraktal geometriyi falan filan sevince matematik bölümlerine konuşma yapmaya falan gittim. Neler neler oldu. İnsan sevince neler yapmazı öğrendim yani. O hikayeyi değiştirecek vesileler gördüğünüzde perspektif çok değişiyor. Ama esas konu şu. Affedemiyoruz ya bir şeyi. Onun üzerine özel olarak oturup düşünüp ya bir dakika ben bu kin ve nefreti taşıyorum içimde de ne oluyor yani? Ne oluyor? Peki gerçekten o kişi daha iyisini yapabilir miydi? Yapamazmış belli ki. Bu kadarmış. Yazık canım benim. Sen bir dur kenarda. Bana bu yaptığı şeyin artısı eksisi bir şeyler var. Eyvallah bir daha buna bakalım. Artısı var mı? Belki var. Bak perspektif nasıl değişiyor, dikkat ettin mi? Her türlü koşulda aslında affetme sürecinde bu bahsettiğiniz yerler çalışıyor. Bu arada bu çalışmada o ortalamasını gördüğünüz beyin aktiviteleri hem kendini hem dışarıdaki bir olayı affetmeyle ilgili de bakılmış. Her ikisinin de ortak bölgeleri bunlar zaten. Yine bir bilim insanı sorusu geldi. Tebrik ediyorum. Buyurun efendim sizden de alalım. Hocam ben de Ayşe Büşra Şahin. Hoş geldin Büşra. Şundan bahsetmek istiyorum. Aslında siz biraz önce biraz değindiniz. Anlamak derken aslında olayı anlamak, belki de söylemem gereken cümle anlamlandırmaktı. Çünkü kızgınlık, öfke, kin gibi duygular birazcık daha direkt ve anlayamadığımız olaylara verdiğimiz travmatik tepkiler diyebilirsek onlara. Harika. Ve anlamlandırdığımızda konuyu aslında bu tepkileri otomatik olarak vermiyor olacağız diye düşünüyorum. Çok doğru. Travma dedikleri şey mesela, travma yara demek Latince. Psikolojideki tariflerinden bir tanesi anlam veremediğiniz zedeleyici deneyimler. Anlam versek iş çözülecek ama anlamıyoruz. Mesela affedememekte de çoğu zaman böyle bir şey yok mu? Niye ben? Niye ben? Bilmiyorum neden ben olduğunu. Yani anlamı yok. Fakat her şeyi anlamak zorunda değiliz. Fakat anlamlandırabiliriz. Mesela biraz önce vermeye çalıştığım yöntem bir anlamlandırma yöntemi. Bir insan elinden gelenin en iyisini yapar, başkasını yapamaz. Bilmiyorsa yapamaz. Nasıl yapacak? Bilseydi yapardı. Bu ana kural, bu bir gerçek yani. Şimdi bir insan düşünsenize psikopat falan olması lazım yani. Daha iyisi var ama dur ben şuna şöyle kötü bir şey yapayım. Size kötülük yapmak zorunda kalmış o insan kendi aleminde. Ama siz bundan zarar görmüş bir insan olarak bu hikayeyi nasıl anlamlandırıyorsunuz? Ben zayıf olduğum için bana zarar verdi. Seçti özellikle tahammüden bana böyle bir zarar verdi. Ben bu zararın karşılığını almazsam size daha beter zarar görürüm. O öfke döngüsüne girdiğinizde yani bu anlamı yeniden kurmadığınızda ciddi bir problem yaşayabiliyorsunuz. Bunu özellikle mesela biten ilişkilerden sonra insanlar çok yaşıyor. Özellikle de hani terk edilen kısım ya da ihanete uğrayan kısım diyeyim. Devamlı kuruyor kafasının içerisinde. Ya bizim öyle bir akrabamız vardı. 45 sene. 45 sene o sürünecek, bak o görecek diye eski kocasından bahsetti. Sürünecek o diye adam ayakta dimdik hala, kadın perişan oldu gitti. Hala sürünecek diye bekliyor ve kadının perişanlığının en büyük sebebi beklenti. Anlatamadık.
Küçük bir şey daha eklemek istiyorum Lütfen. hocam. Bu anlamlandırma konusu aslında şu şekilde, onu bir tık daha ileri boyuta götürürsek, karşıdaki insanın yaptığı hareketi onun kişisel özelliklerinden çıkartıp aslında sistem bize ne anlatmaya çalışıyor? Ben bu hareketle neden karşılaştım ve aslında sistem şu an bana bunu neden yaşatıyor diye baktığımızda, buradan ne öğrenebilirim diye baktığımızda da zaten otomatik olarak anlamlandırıyoruz ve affetme ihtiyacına bile gerek kalmadan onunla ilgili aksiyon alıp ileri hareket edebiliyoruz. Eskiler ne diyordu? Hastalık ve bela özel misafirlerdir. Hatta öğreticilerdir. Onlara iyi davranırsan sana öğrenmen gerekeni öğretir ve giderler. İyi bakmazsan kronik olup yani resmen ensene yapışırlar. Ömür boyunca da seni terk etmezler. Şimdi anlamlandırmak, kabullenmek ve affetmek. Bunların hepsi birleştiğinde biz niye bunun bu kadar promosyonunu yapıyoruz? Bu iş tamam zor. İyi de zor diye 500 kiloluk taşı da kaldırmaya kalkmıyoruz. Sonuçta bize iyi gelecek bir şey olduğu için konuşuyoruz. Stanford'da yapılan bir affetme projesi diye bir proje varmış mesela. Sonuçları enteresan. Uzun süredir de affetme üzerine, insanların affetme yetenekleri üzerine çalışıyorlar. Ve arkadaşlar sadece zihinsel işleri falan değil, bedenleri, bağışıklık sistemleri, bütün metabolizmaları ve işleyişleri iyileşiyor insanların. Affetmek bizi gerçekten her anlamda özgürleştiriyor. Bu yüzden lazım olan bir şey. Yoksa zor olduğu için hadi spor yapalım diye yaptığımız bir şey değil yani. Bir kere intikam duygusu zihinsel bir hazla birliktedir her zaman. Mesela filmlerde bile eski Cüneyt Arkın filmlerinden bugün Hollywood filmlerine adalet tecelli edince işte bilmem ne bey geliyor ya, onu kesiyor, bunu biçiyor, her bütün kötülere hakkını veriyor. Biz de sonunda sinema salonundan böyle gevşeyerek çıkıyoruz. Bize kötülük ya da bize bir haksızlık yapan birisinden intikam alma hissi o kadar bağımlılık yapıcı bir şeydir ki, keyif verici bir madde gibi devamlı düşündükçe dopamin salgıladığımızdan bir kere bu hazzın gücüne dikkat edeceğiz. Bu haz güçlü bir şey. Beyin için lütfen hep söylüyorum, tekrar hatırlayalım onu. Tekrarladığımız davranışlar beyne yerleşir. Ve bağımlılıklar o yüzden haz verdiği için tekrarlanır. Tekrarlandıkça da hal haline gelir. Eğer bu düşünce zincirini kıramazsak intikam düşüncesinin hazzı bir süre sonra bizi intikam delisine bile çevirebiliyor. İkincisi, o hep orada bir haksızlık yapıldı ya, gene olabilir, bunun kötü sonuçları olacak bilmem ne gibi olumsuz düşünceler stres sistemimizi ve tehdit sistemimizi çok üst düzeyde çalışır tutuyor. İşte o yüzden uykular kaçıyor. O yüzden diş sıkmalar oluyor. O yüzden ülserler oluyor. O yüzden böyle insan kilo milo verip eriyip bitebiliyor mesela bu tip durumlarda. Kendi kendini yemek dediğimiz durum ortaya çıkıyor. Bizim beynimizde hafızanın duygusal olarak kodlandığını çok konuşuyoruz. Biz duygusal olarak önemli şeyleri hatırlıyoruz. Ve böyle bir şeyi duygusal olarak çözemediğimizde, ona kitlendiğimizde hafızamız başka bir şey öğrenmeyi reddetmeye başlıyor bir süre sonra. Hep onda takılıyor. Hep onu hatırlamak. Öğrendiği her şeyi, hatırladığı her şeyi ona bağlamak. Hep onu suçlu ilan etmek, günah keçisi yapmak konusunda inanılmaz bir döngüye giriyor beyin. Bütün bunlar işi zorlaştıran faktörler ve en önemlisi haksızlığa uğradım, telafi edilmesi lazım düşüncesi. Hep bir eksiklik, hep bir serotonin düşüklüğü, hep bir depresyon benzeri durum oluşturduğu için hepsini birleştiren Sinan Canan'la Açık Beyin'de bu konu konuşulmasa içinden çıkması çok zor bir durum yani. Ama Allah'tan bu programdan sonra sokağa bir çıkacağız, herkes ponçiye bağlamış. Herkes birbirine olsun be kardeşim bu da geçer yahu falan, buyurun. Merhabalar hocam. Öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Hem Biz de sen burada olduğun için çok mutluyuz. Çok teşekkür ederim. Gül Büşra ben. Sinan hocamın da öğrencisiyim. Aynı zamanda Hoş meslektaş olarak da buradayım. Sinir Maşallah. bilimciyim, fizyoloğum. Pek çok ortak noktamız var. Bu anlamda aslında söylemek istediğim hep sorular şu yönde geliyor insanlardan. Hocam beynen bu işi halledebiliyorum. Evet, karşımdakini affedebiliyorum ama kalben bunu pek başaramıyorum. Acaba şimdi hakem kim?
Beyin olarak evet bir şeyleri anlamlandırmaya çalışıyorum. O kişinin hatalarını görmezden gelebiliyorum bir noktada. Evet o bu kadarmış. Bundan Aklen demek istiyor beklediğim... galiba değil mi? Evet ama Aklen. kalben bunu bir türlü başaramıyorum ve bu bana sürekli stres olarak geri dönüyor. Vücudumda fizyolojik değişimler başlıyor. Az önce sizin ifade ettiğiniz gibi. Acaba burada hakem kim ve biz nasıl bir yol izlersek bu ikilemden kurtuluruz? Bunların ayrı çalıştığına eminsin yani sevgili meslektaşım. Soruda çünkü öyle bir gönderme var. Sanki ayrı ayrıymış gibi. Bakın yapay zeka sizi affedebilir mi? Kesinlikle. Yapay zeka size darılabilir mi? Size kin tutabilir mi? Akıl, zeka bunlarda kin tutmak, öfkelenmek, affedememek gibi bir sorun yaşar mıyız? Gerçek affetmek duygusal bir şey zaten. Akli bir şey değil ki. Mesela akli olarak herkes atıyorum bir şeyin zararlı olduğunu anlayabilir. Ama mesela onu bırakamaz. Neden? Akıl eyvallah da duygular ikna değil ki. Bizi duygu neydi hatırlayalım. Bir duygularla ilgili galiba 2 bölüm yaptık şimdiye kadar. Karmaşık durumlarla baş edebilmek için bizde bir sürü davranışı aynı anda tetikleyen tetikleyiciler aslında. Mesela korktuğumuzda vücudumuzda neler oluyor bir düşünün. Göz bebekleriniz genişliyor, kalbiniz çarpıyor, işte mideniz kasılıyor, avuçlarınız terliyor, kaslarınıza giden kan damarları genişliyor, daha çok kan pompalanıyor falan. Bütün bunları tek tek düşünerek yapabilir misiniz? Zor. Onun yerine korktum baba deyince herkes coşuyor bir anda. Bu kadar kompleks davranış tetikleyici paketleri kompleks sorunlarla uğraşalım diye burada duruyor. Ve biz duygusal olarak o konuyu bir çözemezsek, ona bir anlam veremezsek o ismi her duyduğumuzda, o olayı her hatırladığımızda aynı tetikleyici paket devreye girecek. Biraz önce bahsettiğimiz o yan etkilerin tamamı her düşündüğümüzde zihnimizde oluşan o senaryonun bedenimize verdiği sinyallerden oluyor. Dolayısıyla esas konu aklen anlamak pek bir şey değil. Anlamlandırmak, duygusal olarak onu kendi hikayemizde işlevsel bir yere koyabilmek hikayesi. İşte bu da biraz önce bahsettiğimiz o zor basamakları zorlamakla mümkün olabilen bir şey. Hocam merhabalar, ismim Enes. Enes'cim hoş geldin. Hoş buldum hocam. Önceki bölümlerde dikkat ve dikkat konusunda aslında tanımlamalar Tam da yapmıştınız. onu diyecektim. Evet. Hatırlıyor Duygular- musun ne Evet olduğunu? hocam. Neydi? Yani şimdi ben tanımlamayı tam olarak yapmasam daha iyi olur ama sorumu sorayım. Ruhunda kalanı söyle ya. Çok böyle Tamam kitabı hocam. tanımlama. Dikkat daha dışa dönük, dikkat daha içimizdeki kısma bağlı Güzel. olan bir durumdu. Şunu merak ediyorum. Evet, dikkat çok önemliydi. İçimizde daha merhametli olmamız, daha kabullenmemiz gereken şeyler. Peki unutmak ve affetmek dikkat bağlantısında nasıl bir bağlantı vardır? Çok Yani güzel. bunu merak ettim açıkçası. Geçen bölümlerle de bunu bağdaşlaştırmak çok istedim. Vallahi nefis. Nasıl bağladın onları ya? Ya bu gençlerde gerçek. Bir de yok size Z alfa kuşağına bir şeyler diyorlar. Bak bunlar olmuş bence. Vallahi bir alkış alalım arkadaşlar. Vallahi güzel. Hep diyorum ya, özellikle senin yaşında bir arkadaşımdan bu kelimeleri duymak çok ümit verici. Kelimeler kültür bagajı taşırlar. Bize bir aslında hikaye taşırlar. Mesela biz sadece dikkat dedik mi? Odaklanamıyorum. Devam bir odaklanamıyorum. Odak sorunum var. Odak ne ya? Odak kamerada olan bir şey. Dikkat ve rikkat en azından bizim o dikkat dediğimiz sistemin 2 önemli bacağı. Dikkat aklın odaklanması, rikkat kalbin odaklanması. Aklın ve duyguların aynı yere odaklanması bizde dikkat ve rikkat odağı istiyor aslında. Dolayısıyla bir konuyu halledebileceksek eğer ona dikkat ve rikkatle yaklaşmak. Mesela şu anda sizin için şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ben zaten burada olduğum için mecburen şu anda rikkatim başka bir yere gitse ne konuştuğumuzu unuturum, konuyu dağıtırım, dağılırım burada yani. Ama siz de burada olduğunuz için şu anda belli ki dikkat ve rikkatiniz burada. Şu anda şimdi burada olduğu için biz çok güzel bir şey yaşıyoruz. O yüzden izleyen arkadaşlar diyorlar ki bana ne, ben de gideceğim, orası çok güzel falan. Buradaki o hali sağlayan şey bütün hani aklımızla ruhumuzla burada olma meselesi. Affetme meselesinde ana konu zaten dikkat ve rikkatle buraya bakabilme meselesi. Biz genellikle aklımızla ilgili bin bir türlü senaryo üretebiliyoruz. İşte öyle olsa böyle olurdu. Mesela biraz önce konuştuk, ne güzel değil mi? O olmasaydı bugün bu güzel şeyler de olmazdı dedik. Tamam, aklımız okey oldu. Ama şimdi buradan çıkıp giderken ama gene de bana onu yapıyor falan. Gene böyle bir şey gelecek oradan ve içinizden bir şey taşıyacak. Bunun için mesela bizim rikkatimiz, daha doğrusu duygusal dünyamız neye göre şekilleniyor? Tekrar ettiğimiz hikayelere göre şekilleniyor. Bu kabullenmeyi,
bu onaylamayı, bu anlama ve anlamlandırmayı günde 2 dakika yaptığınızı düşünün. Ve bunu 1 hafta, 10 gün, 1 ay yaptığınızı düşünün. Ne oluyor? Yavaş yavaş sistem diyor ki ya galiba evet öyle. Yavaş yavaş duygular buradan buraya doğru dönmeye başlıyorlar ve netice itibariyle duygularımız enstrümanı akord eder gibi o duruma geldiğinde biz artık o kişinin ismini duyduğumuzda, o olayı hatırladığımızda o eski tepkiyi vermeyen insana dönüşüyoruz. Şükür. Ya da o da öyleydi o zamanlar. Geldi, geçti. Bak hayır varmış, yıllar geçti anladık. Bak bu tarz konuşmalar hep kimlerde oluyor? Yakın zamana kadar. Yaş almış, bilgece yaşamış ve böyle hani gerçekten dünyadaki hayatla hizalanmış gözüken insanlar. Eskiden sayıları çok daha fazlaydı. Şimdi başta ben olmak üzere hiç öyle değiliz yani. Şimdi böyle bir devamlı telaş halindeyiz. Her an bizim için bir şeyler yapılmasını bekliyoruz ve bir türlü tatmin olmuyoruz. Ama daha evvelden böyle bir nesil vardı. Tabii koşullar farklıydı, teknoloji farklıydı, her şey farklıydı ama burası gidilebilir bir yer. Ve bence bu programın ana konusunu önemli yapan temel şey şu. Hayatta sadece bize haksızlık yapanları değil, şu konuyu teslim edersiniz diye düşünüyorum. Arkadaş hayat hiçbirimize adil değil, farkında mısınız? Değil yani. Onun var, benim yok yani. Yani benim yok. Niye yok? Ve o üniversiteden beri yok. Ya buna tepinebilirim değil mi ben? Bir sürü açıklamasını yapıyoruz. Yani testosteron reseptörleri başın tepesinde daha duyarlı bir. Ya ne yapayım abi? Aklımın bunu bilmesinin çok bir önemi yok. Ben de gençken depresyona girdim. Niye ona olmuyor da bana oluyor falan filan diye. Ama sonra şöyle bir şey oldu. Ben Hacettepe Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra birkaç sene çeşitli nedenlerle gidip geldim. Üniversitenin girişlerinde nizamiye var bizde biliyorsunuz ve kimlik kontrolleri falan çok yapılır. Ben İngiltere'de falan hiç böyle bir şey görmedim. Üniversiteye girdiğinizi bile fark etmiyorsunuz. Orası şehir üniversite olduğu için. Bizde niyeyse kale gibi üniversiteler yani girmesi zor. Sınavı da zor, içeri ziyaretçi girmesi de zor. Birkaç sene böyle üniversiteye girip giderken çok zorluk çektim. Devamlı kimlik soruyorlardı, bir şey oluyorlardı falan filan. Sonra benim böyle sunroof iyice açılınca baktım bana kimlik sormuyorlar. Geç hocam diyorlar. Lan dedim demek tipimiz o kadar kaydı ki akademisyen olduğu belli. Ve dolayısıyla yavaş yavaş bu durum benim artı bir özelliğim olmaya başladı. Hani sakalımız yok ki sözümüz geçsin. İşte sakal kır düşüyor biraz daha çok geçiyor sözün falan. Bütün bunlar aslında dün şikayet ettiğimiz, kabul edemediğimiz bir sürü şey aslında hayatımızda ne kadar önemli artılara dönüşebiliyor. Önemli olan galiba o affedemediğimiz o bir sürü şey var ya, bize yapılan haksızlıklar var ya, onların bugün bize ne verdiğine bir dikkat etmek. Yani buna ne diyorlar arkadaşlar? Bunun bu arada İngilizcesi de var vallahi. Biz şimdi bu gençler şükürsüz falan diyoruz ama bunun fizyolojik karşılığı var. Şükür hali dediğimiz halin fizyolojik bir profili var ya, vücudunuz değişiyor. Şu anda elinizde olanı fark ettiğinizde. Ya en azından nefes alıyoruz ya, sağlığımız yerinde ya, işte gücümüz yetiyor ya, işte bir tanıdığımız var, bildiğimiz var, işte insanlarla iletişimimiz devam ediyor, elimiz ayağımız tutuyor deseniz bile bu vücudunuzun bütün fizyolojisini değiştiriyor. Ama biz hep hayat bize adil değil, bunu yapmadılar. Hep eksiğimizi düşünüyoruz. Beynimizin bir hayatta kalma donanımı olduğunu ve varsayılan olarak yani temel ayar itibariyle önce olumsuzu görmeye programlı olduğunu lütfen unutmayın. Ona olumluyu göstermek bizim işimiz. Ona doğru yere bakmaya için mihmendarlık etmek bizim işimiz. Ama bunu eğer dikkate almazsak, sosyal medyada şu kadar, bilgisayarda bu kadar, e-mailde bu kadar, lagalugada bu kadar vakit geçirirsek beyin bir süre sonra arka plandan öyle senaryolar yazacak ki affetmek için milyon tane yeni işiniz olacak. Dolayısıyla hazır zaman sağlık yerindeyken şimdi şu anda burada var olana odaklanalım. Hepimiz dünyanın en şanslı insanları değiliz. Bunu çok iyi biliyorum. Ama elimizde öyle şeyler var ki onlar şükrü hak ediyorlar bence. Öfke, zehri insanın kendisinin içip başkasının ölmesini beklemektir diyor Lao Tzu. Çok doğru söylüyor. Zehiri sen içeceksin, öbürü ölsün diye bekleyeceksin, boşa beklersin. Ve Lawrence Stern de demiş ki yazar, affetmenin ne olduğunu yalnızca cesurlar bilir, korkakların tabiatında af diye bir şey yoktur. Sert bir laf ama bence üzerine düşünmeye değer. Gerçekten hayatımda irili ufaklı bir sürü şey biz de yaşadık herkes gibi.
affedebilmek için ciddi cesaret toplamam gerektiğini hatırlıyorum. Ve onu her yapabildiğimde de cesaret konusunda çok anlatmayı sevdiğim o genişlemeyi, açılmayı ben şahsen deneyimledim. Hepimize tavsiye etmek için buradayız. Katılıyor musunuz arkadaşlar? Katılıyorum. Onlar da katılıyor. Ve sevgili dostlar, madem affetmek, olanı olduğu gibi kabul etmek, bu niye lazımdı? Geleceği kendimiz için en iyi şekilde inşa edebilmek için. Haftaya tekrar buluştuğumuzda insan kendi geleceğini nasıl yaratır? Biraz bunun mekanizması üzerine konuşacağız. Görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.